Rahmetin ibadetlere yansıması. Cenab-ı Hak insana zulûmen cehûlâ buyuruyor. İnsan çok zalim. Kime zalim? Kendine zalim en çok. Niçin kendine zalim? Dünyaya aldanıyor, ahiretini mahvediyor. Bir çekirdekle, bir damlayla deryayı değişiyor. Damlayı tercih ediyor. Onun için zalûmen, en zalim insan kendisine. Cehûlâ buyuruyor, bir de çok cahil, kendisini yaratan, hayat veren, dünyaya getiren, nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hakk'a karşı bir cahil. Demek bu nasıl şey olacak, telafi edilecek? Zalûmen, ameli salih sahibi olacak mümin. Amelen salihan buyuruluyor. Bu cehalet sıfatı gidecek, haramlardan uzaklaşacak. İllallah kalp Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Cehûlan sıfatı gidecek. Elâ bizikrillah tatminül kulûb Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Bunu ne sağlayacak? İbadetleri sağlayacak. İbadetler bir vitamin. Vücudumuza vitamin veriyoruz, hayatımız devam ediyor. Ruhumuza da vitamin vermemiz lazım ki ruhaniyetimiz inkişaf etsin. İbadet etmeyen, ibadet Cenab-ı Hakk'ın arzusunu istikameti gerçekleştirmeyen kimse kendini zulmetmiş oluyor demek. Acımamış oluyor kendisine. Kalbine rahmet-i ilahiyenin dolduğu bir kişi için de ibadetler ruhani bir zevk haline geliyor. Namaz bir lezzet haline geliyor. Oruç bir lezzet haline geliyor. Düşündürüyor, tefekküre götürüyor. Yaklaş diyor, secde et ve yaklaş diyor. İnsan anatomisini Cenab-ı Hak en güzel secdeli şekilde halk etti. Bana bir gün bir Çamlıca'da, vakıfta Afrikalı bir genç geldi. Siyah bir genç geldi. Hocam bana dedi, dua eder misin dedi. Çok zaman dua için isteyenler bir an evvel üniversite bitireyim, şöyle yapayım, böyle yapayım, bir takım dünyevi istekler. Tabii bu da normaldir, bu da gayet güzeldir. Bak bu çocuğun isteği beni mest etti. Ne istiyorsun oğlum dedim. Dedi ki hocam ne olsun bana çok dua et. Allah bana namazı çok sevdirsin dedi. Ben çok çok secde edeyim dedi. Buna bir misal. Ebu Firas vardı Efendimizin sahabeden. Bu Efendimizin gece hücre-i saade önüne bakraçlı su getirirdi. Her gece devam ederdi buna. Bir gün Efendimiz çağırdı, Ebu Firas dedi. Ben herkese mukabilini veriyorum dedi. Sen benden ne istersin? Bak sen bana her gece su taşıdın dedi. Ya Resulallah dedi. Ben de cennette seninle beraber olmak istiyorum dedi. Çok zor şey istedin benden dedi. Efendimiz sevgisi bütün peygamberlerin üzerinde. Seninle beraber olmak istiyorum dedi. Ebu Firas dedi bir şeyler istedi. Dünyevi bir şey, dünyaya ait bir şeyler istedi dedi. Beni kurtar dedi. Sen bana çok dedi getirdin, götürdün, şey yaptın dedi. Yok ya Resulallah dedi. Ben de dünyada hiçbir şey istemiyorum dedi. Ben seninle beraber olmak istiyorum dedi. O zaman Ebu Firas bana yardım et dedi. Allah'a çok çok secde ederek bana yardım et dedi. Demek ki namaz ayrı bir güzellik. Oruç, Ramazan-ı Şerif'e giriyoruz. Ramak kaldı. O da bir Cenab-ı Hakk'a bir şükür. Aç olacaksın, şükrünü arttıracaksın. Aç olacaksın, nimetlerini bildireceksin. Yusuf Aleyhisselam hazine veziriyken aç olarak erzak dağıtırdı. Yani niye açsın? Bu kadar hazine var arkada dedikleri zaman gelen açların hâlet-i ruhiyesini anlayayım. Zekat, infak, sadaka onlar da öyle. Mal senin değil ki. Komünizmde mal toplumundur. Kapitalist rejimde mal fertlerindir. İslam'da ise ne toplumundur ne fertlerindir. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır. Bir tasarruf veriyor. Bu tasarrufu Allah yolunda kullanacaksın. Bir zekat var, asgari minimum. Sadaka var, belalardan, musibetlerden kurtulacaksın. İnfak var, bu da sevgini test edeceksin Cenab-ı Hak. Len tenâlu birra hattâ tunfiqû mimmâ tuhibbûn. Merhametini test edeceksin. Hac, umre vesaire. Bunlar bir ruhi bir derinlik vermesi lazım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl ikinci bir Allah'ın en güzel bir kulu oldu. Cenab-ı Hak methediyor Sad suresinde İbrahim sana selam diyor. Çok açık, çok zor bir imtihandı diyor oğlunu kurban etmeye şey yaptığı zaman büyük bir tevekkül içinde. Sana selam olsun. Sana bir nam verdik buyuruluyor. İbrahim Aleyhisselam da büyük mazhariyete tecellilerine nail oldu. Kıyamet günü velat husnüne gömme gibi asın diyor. Ya Rabbi diyor o kıyamette diyor insanları yarattığın gibi beni mahcup etme buyuruyor.
Canıyla Allah dostu oldu, malıyla Allah dostu, evladıyla Allah dostu oldu. İslam'ı yaptı, putperest bir kavme tebliğiyle, Nemrut'a koyduğu tavırla Allah dostu oldu. Fakat demek ki ne kadar ilahi ufuklar açılırken bir aziyet içinde ve la tusune yevme aslında ya Rabbi diyor, beni de insanlar yarattığın gün beni mahcup etme buyuruyor. Velhasıl ibadetler gönlü zenginleştirecek. İbadetlerle gönül bir saltanat kuracak. En büyük saltanat Cenab-ı Hakk'a yakın olma. Rahmetin gönle yansıması, gönül rahmetle dolacak. Gönül bir dergâh olacak. Gönül bir rehabilite merkezi olacak. Orada bir yoksullar, garipler, hidayet bekleyenler, mazlumlar, günahkârlar o gönülle tedavi edilecek. Mevlana meşhur baza tuan çeşsi baza diye çağır, gel neysen de gel, dön de gel buyuruyor. Bu gönül dergâhına geldi, burada istihâ ol diyor. Burada diyor ilahi müşahede, güzellikler, hakikati gör, saadeti gör buyuruyor. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene aciz hayvanlara, hastalara ve yolları temizliyor. En büyük dereceleri burada aldım diyor. Gönlü rahat etmiyor. Bayezid Bistami'ye keşfoluyor ki zamanın evliyası kutbu Hattat isminde bir demirci. Gideyim diyor, şu demircinin haline bakayım diyor. Demirci diyor, bu diyor hak dostu yapan diyor nedir diyor. Gittim diyor, demiri diyor kızdırıyordu diyor. Demir tavlıyor, dövüyordu, şekillendiriyor diyordu. Bir taraftan da ağlıyordu diyor. Gördüm nedir? Ağlamasının derdini sor. Nedir derdi? Niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki günahkârların, mücrimlerin hâli kıyamet günü ne olacak dedi diyor. Onlardan seni ne kadar alâka ediyor? Sen kendine baksana dedim diyor. Yok de benim mâi fıtratım merhametle yorulmuş. Bir Müslüman, bir mümin cefa çekerken ben safa bulamam dedi diyor. Anladım ki diyor, velayette en mühim merhanenin bir merhamet olduğunu, Allah'ın mahlukatının merhamet olduğunu gördüm buyuruyor. Velhasıl demek ki bir mümin yumuşak gönüllü olacak. Yüzünden tebessüm eksik olmayacak. Kalp kırmayacak ve kırılmayacak. Bir misal, Sami Efendi Hazretleri Darülfünun'u bitiriyor. Hukuk fakültesi o zaman. Bir genç, güzel bir genç, zarif bir genç. Bir zat, Seyfi Baba diye bir zat, bakıyor şöyle güzel bir insan, güzel bir genç. Oğlum diyor, sen diyor bir tahsil yaptın ama diyor bu tahsil kâfi değil diyor. Senin de olgunlaştığı, daha çok kemale yükselecek bir tahsil daha lazım diyor. Ben diyor sana bir adres vereyim diyor. O adrese git diyor. Orada tahsil yap diyor. O tahsilde ben sana ilk dersimle son dersini söyleyeyim diyor. İlk dersin diyor kimseyi kırmayacaksın diyor. Son dersin ise kimseden kırılmayacaksın diyor. Bu da en zoru diyor. Allah rızası için affedebilme. Allah rızası için sana yapılanı unutabilme. Fakat diyor seni diyor bu dersten nasıl geçer onu ben bilemem diyor. O benim işim değil diyor. Velhasıl rahmet gönlünden rahmet tevzi eden ki kendini düşünen hodgam bir insan olmayacak, diyargâm olacak. Kendisi için feragat eden İsar sahibi. Yani kendinden koparıp verecek. Abdullah bin Cafer bir yerden geçiyordu. Baktı bir siyahi 3 tane ekmek var, bir köpeğe atıyordu onları. Bir müddet seyretti, yanına yaklaştı. Sen kimsin dedi. Bu manzara dehşet verdi. Ben dedi köleyim dedi. Bu ekmekler ne dedi? Benim günlük nafakam dedi. Bu köpek nedir dedi? Misafir dedi. Bunun hayvanı değil dedi. Yani uzaktan geldi, yolda bulamıyor. Baktım aç mı diye bir lokma verdim. Verdikçe yiyor dedi. Herhalde çok aç dedi. Sen ne yiyeceksin dedim. Bugün ben sabredeceğim dedi. Beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan aynı Allah dedi. Demek ki bu köpeği beni Allah zimmetli kıldı. Yine buna benzer bir misal. Efendimiz buyuruyor bir günahkar susuz
Kuyu görüyor, iniyor, kendi su içiyor. Bir de köpek geliyor, yalıyor kumları. O da aynı onu söylüyor. Diyor, ben nasıl susadımsa bu köpek de aynı susadı diyor. İniyor, su veriyor, Cenab-ı affediyor. Bu o kadar hassasiyet bir iş ki bir Mekke fethinden sonra bir sefer oldu. Orada bir takım yanlışlıklar oldu. O yanlışlar arbede sırasında köpek yalakları bile bozuldu. Efendimiz o mağdurlara diyet gönderdi. Köpek yalaklarını Hazreti Ali radıyallahu anh gitti. O köpek yalaklarını tamir etti orada. Efendim bildirdi, Efendimiz de memnun oldu. Yani bütün yaratılan mahlukatın üzerimizde hakkı var. Onun için ecdat bu insanlara ait vakıflar bitti, hayvanlara ait vakıflar kurdu. İnsanları da mağdur olmasın diye vakıflar kurdu. Mesela Bezmialem Valide Sultan. Bunun Şam'da kurduğu bir vakıf var. 2 tane maddesi var. Bir madde Şam'ın diyor tatlı suyu Haremeyn'e taşınacak. Atşan olan hacılara oradan Şam'ın tatlı suyu içilecek. İkincisi bugün ona ufkumuz bile yetmiyor. Bugün yaşanan şu dünya vahşeti karşısında çalışan diyor işçilerin diyor kırdıkları eşya diyor tazmin edilecek bu benim vakfım tarafından diyor. Onlar da azarlanmayacak diyor. Ceza verilmeyecek diyor. Onların kalbine bir diken batırılmayacak buyuruyor. Nedir bu? Hâlik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı. Yürekten taşan bir rahmet tecellisi. Hazreti Ömer radıyallahu anh kölesiyle şeye gidiyordu Kudüs'e. Sıra sende dedi. Bin dedi kölesine. Senin köle zannetti, beni halife zannetti. Yok dedi, sıra sende, bin dedi. Yine bir halife geldi, sokak ortasında Seleme diye bir sahabi duruyordu. Onu sopasıyla şöyle biraz kenara itti. Yolu kapama dedi. Bak bu kadar insan dedi, rahat geçsinler dedi. Bir sene sonra Seleme diyor, beni çağırdı halife diyor. Bu sene hacca gidecek misin dedi. İmkan dedim diyor. Al şu 600 dinarı dedi, git dedi diyor. Halife bu nereden çıktı dedi. O gün biliyorsun sen yolu kapamıştın. Ben seni sopamla şöyle şey yapayım derken biraz sana hızlı vurdum dedi. Yani nasıl bir merhamet, nasıl bir kalp, nasıl bir dergâh hâline geliyor. Velhasıl kalp merhametle yoğrulacak. Merhametle yoğrulan bir kalpten rahmet taşar. Hatta onlar merhametten nasibi olmayanları bile merhametle muamele ederler. Onların akıbetlerini düşünürler. Onu kurtarabilmenin çarelerini ararlar. Onun için günahı olan nefreti günahkâra taşıtırmazlar. İslam'ın bize telkin ettiği insan, mümin, çorak insan olmayacak. Rahmet insan olacak. Yağmur gibi girdiği her yere hayat verecek. Güneş gibi en kuytu ve en ücra köşeye dahi aydınlatacak. Velhâsıl insan köle olmayacak. Efendimiz hep köleleri azad ederdi. Azad etmeyi teşvik eder, bir güneşe köle azad et buyurdu. Yediğinden yedireceksin, içinden içireceksin. Vefat ederken dahi ravi diyor sesi kısıldı diyor. Artık seni duyamaz hale geldik diyor. 2 şey üzerine çok duruyordu Allah Resulü. Namaz, namaz, namaz. İkincisi emrinizin altındakine hukukuna dikkat edin. Çok sahabi de bunun mesulünden korkarak köle bu harp esirlerini geriye bırakıyorlardı.